Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhaba, hoş geldiniz. Ben operatör doktor Burak Özköse, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aslında kadın hastalıkları ve doğum çok geniş bir alan. Yani doğumdan tutun da genital estetiğe kadar, onkolojik cerrahiye kadar, riskli gebeliklere kadar, tüp bebeğe kadar pek çok dalda hizmet vermekteyiz biz de. Yani biz genelde kendi pratiğimizde obstetrik kısmıyla, yani doğum kısmıyla çok fazla ilgileniyoruz. Burada sizin de kamuoyunda takip ettiğiniz gibi ülkemizde kanayan bir yara var. Maalesef sezaryen oranlarımız ülkece çok yüksek oranda. Dünyada ilk 3'e giriyoruz maalesef. Bu noktada biz kendi pratiğimizde özellikle bunu bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirdiğimiz için çok sebepleriyle uğraşmıyoruz ama nasıl azaltılabiliriz tarzında bir takım felsefelerimiz var. Bunlar doğrultusunda genelde gebelik takibi ve doğum kısmına ilgileniyoruz. Bizim aslında hani doğumdaki genel bakış açımız ideal doğum felsefemiz var. Yani bunu açacak olursak ne zorla normal doğuma zorluyoruz ne de gereksiz sebeplerden dolayı sezaryen yapıyoruz. Aslında ülkemizde bu gereksiz sezaryen sebeplerini ortadan kaldırabilirsek eğer bizim bu oranlarımız işte bugün Avrupa'da kabul görecek oranlara gelebileceğine inanıyoruz ve kendi pratiğimizde zaten bu oranları yakalıyoruz. Bu noktada doğal doğum dediğimiz bir yaklaşım var. Doğal doğum felsefemiz var. O doğum felsefesinde gittiğimiz zaman hastalarımız da sağlıklı bir şekilde doğumdan hemen sonra ayağa kalkıp çocuklarıyla beraber kendi odalarına, yakınlarına kavuşabiliyorlar. Bu da zaten bir kadına verebilecek en güzel hediye olduğunu düşünüyoruz. Aslında doğal doğum adı üzerinde müdahalesiz, yani çok fazla gereksiz müdahale yapmadığımız doğumlar olarak nitelendirebiliriz. Bugün tabii ki de doğal doğum için pek çok enstrümanlar var bizim kullandığımız. En büyük enstrümanlarımız belki sizin de kulak aşina olduğunuz su. Yani biz suda doğumları çok fazla öneriyoruz ve tercih ediyoruz. Yani biz zaten su doğumu söylediğimiz zaman nasıl yani çocuk suya mı doğuyor, boğulmuyor mu gibi çok fazla geri dönüş alıyoruz. Baktığınız zaman aslında sudan suya, yani anne karnında da bebekler biliyorsunuz suyun içindeler. Bazen nefes alınmıyor mu çocuk hani doğduktan sonra diyorlar. Bebekler doğduktan sonrasında yaklaşık bir 3 dakikalık herhangi bir müdahale yapmazsan suyun içinde kalabileceğini bilimsel çalışmalar gösterdiği için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kabaca anlatmak gerekirse aslında hepimizin işte çocuklarımıza aldığımız su havuzlarını biraz daha derin ve daha kaliteli bir malzemeden yapılmış bir havuz olarak düşünün. İçine biz vücut sıcaklığımız olan yaklaşık 37 derecelik bir su koyuyoruz. Ve hastalar oraya girdikleri zaman özellikle belli bir doğum evresinden sonra suyun nasıl hamama bugün saunaya gittiğimiz zaman kaslarımız gevşiyor, ellerimiz buruş buruş oluyor ya. İşte biz de aslında o kas gevşemesini sağlamaya çalışıyoruz. Böylece ne oluyor? Hasta daha rahat, daha dingin ve sakinleşiyor ve özellikle suyun rahatlatıcı masaj etkisini kullanarak hasta o doğum sancıları minimal olarak çekmiş oluyor ve doğuma daha konsantre oluyor. Sancılarını daha rahat bir şekilde tolere edebiliyor. Ve biz böylece herhangi bir ağrı kesici ya da doğum ağrısını azaltıcı etki göstermeden aslında suyun rahatlatıcı etkisini kullanarak hastaya daha rahat bir ortam sağlamış oluyoruz. Buna ek olarak işte bir takım doğum sancıları dediğimiz hormonları, doğum sancılarını arttırıcı hormonları, stresi azaltıcı hormonları azaltaraktan da hastayı demin söylediğim gibi doğum sürecinde daha efektif bir hale sokabiliyor. Doğal doğum felsefesinde bugün nasıl işte biraz geriye gittiğimiz zaman anneannemiz, babaannelerimiz nasıl doğurdularsa köylerde, işte taşrada nasıl doğurduysa biz onu birazcık modernleştirerek taklit ediyoruz. Yani bugün işte Yeşilçam filmlerinde de biliyorsunuz söylerler işte sıcak su getirin. Aslında mantık aynı mantık. Biz de onu biraz daha havuz ortamına sokuyoruz. Yaptığımız ortamlar tamamen hastane ortamları. Kesinlikle tabii ki de hastane ortamlarını savunuyoruz ama öyle ameliyathaneler değil. Doğumhanenin yanında bütün tıbbi tesisatın hazır olarak bulunduğu ortamların yanında bir havuzun girebileceği bir ekstra bir oda oluyor. Hastanelerimiz bize bunu sağlıyor. O odada havuzun içinde hasta bekliyor. Doğumunu orada gerçekleştiriyor. Bebek normal işte sizin de normal doğumu kafanıza canlandırdığınız gibi suyun içine çıkıyor. Biz onların tabii orada yanında oluyoruz ve çocuğu sağlıklı bir şekilde çıkartıp annenin kucağına veriyoruz. Burada en önemli özelliklerden bir tanesi tabii ki de müdahale etmeyerek bütün kontrol hastada olduğu için en doğal doğum gerçekleşmiş oluyor ve hemen bebeği annenin kucağına verdiği zaman ten tene temas ki bizim için çok önemli. Çocuk çünkü tamamen dış bir dünyaya çıkıyor ve çok kontrolsüz kendini çok
güvensiz bir ortamda hissediyor. Biz hemen annenin yanına göğsüne tutturduğumuz zaman bu ten temasla aslında anne bebek bağlanması, ki günümüzde çok büyük bir problem, onu da sağlıyoruz. Böylece bebekler daha huzurlu bir ortama gelmiş oluyor. Hemen çıkar çıkmaz bir ortama kavuşmuş oluyor. Annenin sütü hızlı bir şekilde geliyor. Bu ortam gerçekten hem babada işin içine girdiği zaman gerçekten o ortam çok güzel, çok kutsal, çok böyle bizi de tüylerimizi diken diken edebileceği, çok mutlu edebilecek, ettiği bir ortam haline geliyor ve böylece doğal doğumu gerçekleştiriyoruz. Süreç zaten 1-2 saatlik bir periyot. Çok fazla hasta suda kalmıyor. Zaten öyle bir durumda biz bazen uzadığı zaman hastayı çıkartıyoruz. Suyun sıcaklığı, çünkü siz de takdir edersiniz ki durdukça soğuyor. Yani biz o optimum sıcaklığı ölçecek zaten termometrelerimiz var. Sürekli suyun sıcaklığını kontrol ediyoruz. Eğer onunla bir düşme olduğu zaman hastayı çıkartıyoruz, suyu biraz daha ısıtıyoruz gibi yaklaşımlarımız oluyor. Ama dediğim gibi doğumun son evresinde artık hasta suya giriyor. Zaten o doğumun son evresi aslında hastanın en dayanılmaz ağrılarının çektiği ve bugün baktığımızda istatistik olarak sezaryene gitme oranlarında hangi hasta grubu gidiyor derseniz o son anı çekemeyen, kaldıramayan hasta grubu gidiyor. Biz o noktada tamamıyla suyu devreye soktuğumuz zaman hastayı sezaryendan kurtarıyoruz. Aslında bir nevi köprüden önce son çıkış diyebiliriz bu noktada. Bunu yaptığımız zaman da dediğim gibi hasta o rahatlamayla beraber o son andaki yoğun sancıyı suyun etkisiyle beraber minimum çektiğinde göğüs gerebiliyor, kaldırabiliyor ve normal vajinal doğumu tamamlayabiliyoruz. Biz dediğim gibi ideal doğum felsefesindeyiz. Ne kimseye zorla normal doğum yaptırtıyoruz aslında, ne de kimseye yalandan sezaryene alıyoruz. Bu noktada aslında doğumun fizyolojik bir olay olduğunu kurgusundan yola çıktığımız zaman zaten doğumun fizyolojik bir olay olduğunu kavramını kabul ettiğimiz için bir müdahale etmesen bebekler zaten doğalında doğuyorlar. Bu noktada hastalarımıza en büyük tavsiyem, eğer özellikle normal doğum ya da işte suda doğumla merakı olanlar, ilgilenenler varsa iyi bir ekiple, iyi bir hastane seçimiyle beraber çok rahatlıkla doğum yapacaklarını unutmasınlar. Ülkemizde maalesef sosyal medya, çevresel baskılar, işte bir takım korkularla gebeler çok korkutuluyor. İşte benim normal doğumum çok kötüydü. Ya 30 yıl önce yaptığı annesinin ya da teyzesinin yaptığı doğumu kendine benimsetebiliyor. Sakın bunları yapmasınlar. Dediğim gibi doktoruna, ekibine güvensinler. Doğru bir ekip tercih etsinler. Eğer gerçekten doğru bir ekip tercih eder ve o şekilde yola giderlerse, her türlü donanımı olan hastane tercihlerini yaparlarsa emin olun her kadın en azından normal doğum sürecine girebilir ve bu doğum sürecinde bu doğum şeklini deneyebilir. Yapıp yapmaması çok önemli değil ama en azından denemelerini ben buradan seyircilerimize ve gebelerimize tavsiye ederim. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.